Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün size Dendrobium yani kokulu orkidelerimin nasıl çoğaldığıyla alakalı bilgi vereceğim. Ayrıca bu orkidelerin bakımıyla alakalı da ipuçları vereceğim. Öncelikle Dendrobium yani kokulu orkideleri bir tanıyalım. Bu orkidem mor olan gerçekten çok güzel kokuyor. Daha önceki videolarımda bunun rengini göstermiştim. Şu yan tarafa da koyuyorum. Bu da beyaz olan kokulu orkidem. Bu orkideler diğer orkidelerden farklı. Diğer orkideler çiçek açacağı zaman ayrı bir çiçek dalı atıyor. Ama bu orkideler gövdelerinden direkt çiçek açıyor. Gövdelerinden çiçek açtığından dolayı bir kere çiçek açtıktan sonra artık bu gövdeden yeniden çiçek açmıyor. Bu gövde yaşlanıyor. Ya yeniden bir keyik veriyor ya da kuruyor. Bunu budamak gerekiyor ve dibinden yeni sürgünler çıkıyor. Bugün şimdi bu orkidenin çoğaltımıyla alakalı konuşacağız. Evet, uygun ortamlar olması gerekiyor. İki türlü çoğaltımı yapılabiliyor bu orkidelerin. Birincisi şu şekilde sonbaharda çiçek çıkmayan yerden keyiki çıkabiliyor. Sulamasına dikkat ederseniz ve ayrıca direkt güneş ışığı almayan aydınlık bir yerde muhafaza ederseniz bu şekilde keyikler atabiliyor. Bakın şu anda keyik atmış. Bunu ayrımını şu anda yapmıyoruz. Kökleri biraz büyümüş ama ne zaman bunun ayrımını ve dikimini yapacağız? Nisan ayında bunun ayrımını ve dikimini yapacağız. Bakın şuradan dipten gelen yine yavrular var. Bakın şuradan dipten gelmişler. Yine şurada bir tane dipten gelen yavru var. Ve yaşlı dalları budadıktan sonra da şöyle küçük küçük parçalara ayırıp toprağın üzerine koyuyoruz. Buradan da yeni yavrular çıkabiliyor. Bakın şurada bir tane şurada var. Bir tane de şurada bir tane dal atmış. Bakın keyiki çıkartıyor. Şurada da aynı şekilde bir tane keyiki var. Bu keyikiler de biraz büyümesi gerekiyor. Köklenmesi gerekiyor. Bunların dikimini de yine Nisan ayı gibi yapmamız gerekiyor. Sulaması da şu anda ben bunu üstten suluyorum. Bir hafta geçiyor. Bir hafta sonra toprağını kontrol ediyorum şu şekilde. Toprağındaki nem yoksa üstten suluyorum. Sonra üstten suladıktan sonra su aşağı geçiyor. Aşağı kaba geçiyor. Biraz alt kapta durduktan sonra alt kabı boşaltıyorum. Alt kapta da su bırakmamak gerekiyor. Evet, bu beyaz olanı. Şurada bakın bir tane keykimiz var. Bu dal artık yaşlandı. Buradan artık çiçek dalı çıkmayabilir. Keyiki aldıktan sonra gelişimine bakacağım. Eğer yapraklarda sararma olursa bakın şuradan bir tane daha ya keyiki ya da çiçek dalı çiçek çıkacak. Bakacağız, bir keyiki daha şuradan çıkıyor sanki. Evet, bekleyeceğiz. Kışın mutlaka içeri almanız gerekiyor. Şu anda ben balkonda şurada saklıyorum. Burayı sevdi. Dışarı ortamını sevdi. Ama direkt güneş ışığı almayacak bir yere konumlandırmamız gerekiyor. Evet, şu da dipten gelen aynı şekilde. Şuradan da dipten geliyor. Ve şunlar da geçen sene yaşlı dalları budayıp bu şekilde yere koymuştum. Bakın şu anda sabırlı bir şekilde beklerseniz yeni keyikler attığını, bu küçük dallardan da normalde hiç kökü falan yok bakın. Yeni kökleniyor gördüğünüz gibi. Üstten sulamanız gerekiyor. Bunların da nemlenmesi gerekiyor. Evet. Şu mor olan ayrı bir güzellik. Ayrı bir kokusu var. Burada da iki tane. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Şurada bir tane. Şurada da bir tanesi var. Bunlar büyüyecekler. Sonra ayrı saksılara alacağız. Evet, bu Dendrobium yani kokulu orkidelerle alakalı sorularınız varsa yorumlara yazınız. Bakın şunlar çok güzel büyüyorlar. Bunlar şu aralardan çiçek çıkartacak. Şu gözeneklerden, buralardan, aralardan çiçekler çıkacak. Bu da aynı şekilde. 1,5 sene sonra yaşlanıyor. Bunları tekrar budayacaksınız. Tekrar dipten yeniden çıkacak. Evet. Dendrobium orkidelerin çoğaltımı ile alakalı bir video çekmek istemiştim. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.